Sovyetler Birliği yıkılmasaydı ne olurdu? Bu konuyu geniş bir şekilde açıklayacağız. Tarih boyunca bazı devletler sadece kendi halklarını değil, tüm dünyayı derinden etkilemiştir. Sovyetler Birliği de bunlardan biridir. 1917'de kurulan bu devlet tüm dünyaya kazandırdığı kazanımlar nedeniyle tüm geleceğe damgasını vurdu. Bunu anlamak için önce Sovyetlerin dünyaya bıraktığı olumlu miraslara bakmamız gerekiyor. Sovyetler Birliği'nin kurulması dünya işçi sınıfı için adeta bir dönüm noktasıydı. Eğer Sovyetler Birliği yıkılmasaydı 90'lardan sonra neoliberal politikalar bu kadar kolay hayata geçirilemezdi. Bugün milyonlarca insanın güvencesiz çalışması, sendikaların zayıflaması, taşeron sisteminin yaygınlaşması belki de hiç yaşanmazdı. Kapitalist ülkeler işçileri elde tutmak için sürekli sosyal haklar sunmak zorunda kalırdı ve tüm dünyadaki emekçi insanlar çok daha refah içinde yaşardı. Sovyetler Birliği halkına ücretsiz eğitim ve sağlık sağlayarak insanlık tarihinde bir ilke imza attı. Eğer Sovyetler Birliği yıkılmasaydı bugün dünyada üniversitelerin büyük bölümü ücretsiz olabilirdi. Sağlık sistemi de benzerdir. Eğer Sovyetler yıkılmasaydı tüm dünyaya temel hakların parayla satılmadığı bir model gösteren bir yaşam tarzı olacaktı. Sovyetler Birliği'nin en önemli özelliklerinden biri onlarca ulusu bir arada barındırmasıydı. Yani farklı kültürlerden gelen ve farklı dilleri konuşan halklar birlikte barış içinde yaşamaktaydı. Eğer Sovyetler Birliği ayakta kalsaydı bugün Kafkasya, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da yaşanan pek çok etnik çatışma bu kadar derinleşmezdi. Çeçenistan'daki savaşlar, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ meselesi, Ukrayna-Rusya savaşı gibi krizler hiç çıkmazdı ve büyük ihtimalle farklı yollarla çözülürdü. Sovyetler Birliği yıkılmasaydı bugün Orta Asya'da batıya bağımlı rejimler yerine güçlü, kendi kültürünü geliştiren halklar olurdu. Kafkasya'da milliyetçi kışkırtmalarla çıkan savaşlar değil, ortak sosyalist projeler olurdu. Sovyetler Birliği dünyanın dört bir yanındaki halklara da destek verdi. Asya ve Afrika'da başlayan bağımsızlık mücadelelerinde Sovyet yardımı belirleyici oldu. Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri karşısında Sovyet desteğiyle zafer kazandı. Küba, Sovyet yardımlarıyla sosyalist bir model kurabildi. Angola, Mozambik, Cezayir gibi ülkelerde Sovyetlerin askeri ve diplomatik desteği bağımsızlık mücadelesinin kaderini değiştirdi. Eğer Sovyetler Birliği yıkılmasaydı bu ülkeler çok daha güçlü ve bağımsız olabilirdi. Sovyetler Birliği bilim ve teknoloji alanında da yüzyılın en önemli aktörlerinden biriydi. Eğer Sovyetler Birliği yıkılmamış olsaydı, insanlık bilimi yalnızca kar amacıyla değil, ortak fayda için geliştiren bir sistemin rehberliğinde bugün çok daha ileri bir noktada olabilirdi. Belki de Yuri Gagarin'in hayali gerçek olacak, yani insanlık Mars'ta çoktan ayak basmış olacaktı.